1982 yılında Tylenol isimli ağrı kesici kapsüllerin içine yerleştirilen siyanür, Chicago'da 7 kişinin ölümüne yol açtı. Şirketin zor zamanlar yaşadığı, herkesin ağrı kesici almaya korktuğu dönemde işlenen bu cinayet, tüyler ürperten cinsten. Gizemli Olaylar serimizin bu haftaki konusunda 1980'li yıllarda Johnson & Johnson markasına ait Tylenol ile zehirlenerek ölen 7 kişinin gizemli hikayesi bulunuyor. 7 kişi de Tylenol kapsüllerinin içine konulan siyanür sonucunda ölmüş ve katilin kim olduğu ya da neden böyle bir şey yaptığı hiçbir zaman açığa çıkmamış. Böylesine büyük bir şirketin 7 kişinin ölümünden suçlanması elbette o zamanlar hem Amerika'da hem de dünya çapında büyük ses getirmiş. Johnson & Johnson şirketi büyük bir çöküş yaşamıştı. Dilerseniz kurbanların profillerine, olayın nasıl geliştiğine ve olası şüphelileri birlikte bakalım. İyi seyirler. Her şey 29 Eylül 1982'de Chicago'da başlıyor. Mary Kellerman, Mary Reiner, Mary McFarland, Paula Prince, Adam Janus, Stanley Janus ve Teresa Janus ekstra güçlü ağrı kesici bir hap olan Tylenol aldıktan sonra rahatsızlanıyor ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatlarını kaybediyorlar. Mary Kellerman'ın yaşı 12 olmak üzere kurbanların yaşları 12-35 arasında değişiyor. Kurbanların isimlerine dikkatli baktığımız zaman aynı aileden 3 kişinin öldüğünü görüyoruz. Adam Janus bir Tylenol hapı alıyor ve daha sonra ağır bir şekilde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıyor. Hastanede hayatını kaybediyor. Adam'ın anne babası son derece üzgün bir şekilde evlerine dönüyor ve yine aynı hapı alan oğulları Stanley ve eşi Teresa'nın da öldüğünü görüyorlar. 7 kişinin de aynı sebepten dolayı ölmesi FBI, ABD yetkilileri ve Johnson & Johnson'ı harekete geçiriyor. Tylenol'lerin bulunduğu kapsüllerin incelenmesi için eve Nick Pishos adında bir dedektif gönderiliyor ve Pishos evden aldığı Tylenol kutusunu başka bir kurban olan Mary Kellerman'ın kutusu ile karşılaştırıyor. İlk dikkat çeken detay her iki kutunun da üzerinde bulunan seri numaralarının aynı olması. MC 2880. Başka bir dedektif olan Edmund, Pishos'tan kutuyu koklamasını istiyor ve Pishos kutuyu kokladığında kapsüllerin badem gibi koktuğunu belirtiyor. Olay tam olarak burada patlak veriyor. O güne kadar siyanür adlı zehirli kimyasalın badem gibi koktuğu zaten biliniyordu ve kutulardan da böyle bir koku gelince kutular direkt inceleme altına alınıyor. Bu sırada Chicago başta olmak üzere tüm ülkeyi bir panik havası bürüyor. 7 kurbana yapılan otopsi sonucunda vücutlarında çok yüksek oranlarda siyanür rastlanıyor. Johnson & Johnson tüm halka bir çağrıda bulunarak kutuların bir an önce geri toplatılması gerektiğini belirtiyor. Ülke genelindeki bütün mağazaların raflarından tüm Tylenoller toplatılıyor. Daha sonrasında olay o kadar büyüyor ki ABD genelinde yetkililer hoparlörlerden insanlara asla Tylenol kullanmaması gerektiğine dair uyarılarda bulunuyorlar. Takvimler 1 Ekim'i gösterdiği zaman 31 milyon Tylenol raflardan toplanmış, Johnson & Johnson firması 100 milyon dolardan fazla zarara uğramıştı. Skandalın boyutu gerçekten kontrol edilebilir gibi değildi ve şirket siyanürü kapsüllere kimin karıştırdığını söyleyene 100 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Bu sırada Tylenol katili olarak adlandırılan cinayetin kopyacıları ortaya çıkıyor. Kapsüllere kimisi fare zehri, kimisi başka ölümcül kimyasallar koymaya başlıyor ancak bütün Tylenoller kısa sürede toplatıldığı için olası cinayetlerin önüne geçilmiş oluyor. O dönemlerde olayı açığa çıkartmak adına sadece Tylenol kapsülleri için laboratuvarlar kuruluyor ve yaklaşık 100 milyon kutu inceleme altına alınıyor. Toplamda 8 farklı kutuya ait 50 siyanürlü kapsül tespit ediliyor. Bunlardan 5'i ölen kurbanlara ait. Diğer ikisi dağıtımdan toplanan kutular ve en ürkütücü olan son kutu ise rafta satın alınmayı beklerken gelen emirle birlikte toplatılan kutu. Polis bir bağlantı kurabilmek için kurbanları araştırmaya başlıyor ve Tylenollerin aynı mağazadan alınıp alınmadığına bakıyor. Gariptir ki 7 farklı kurbanda Tylenolleri birbirinden çok farklı yerde bulunan farklı mağazalardan almış. Johnson & Johnson'ın hisse değerleri tabiri caizse gümlemeye başlıyor. Polis o sırada Chicago'da bulunan akıl hastanelerinden ve hapishanelerden yeni çıkmış herkesi inceleme altına alıyor. Aynı zamanda kurbanların cenazesi belki
belki katil katılır düşüncesiyle halka açık bir şekilde gerçekleşiyor. FBI ve polis kısa bir sürede katilin kapsülleri nasıl değiştirdiğini çözüyorlar. Yapılan açıklamaya göre katil ilk önce bir mağazaya gidip Tylenol alıyor. Ardından evinde ya da laboratuvarında bu kapsüllerin içerisinde az ancak ölümcül olmaya yetecek şekilde siyanür ekliyor ve ardından farklı mağazalara bu Tylenol kutularını yerleştiriyor. O zamanlar güvenlik kameraları şimdilerde olduğu gibi yaygın olmadığı için polis her mağazayı inceleme altına alamıyor. Önemli olan bir başka detay ise katilin tüm bu eylemleri cinayetlerden bir gün önce yapması. Çünkü kapsüllerin içerisine yerleştirilen siyanür uzun süre kaldığı zaman kapsülün kendisine eritecek güçlükte ve bu yüzden de katilin birilerini öldürmesi için acele etmesi gerekiyor. Uzun süren araştırma ve sorgular sonucunda ortaya 3 tane şüpheli çıkıyor. Dilerseniz bu 3 şüphelinin de kim olduklarına yakından bakalım. İlk şüpheli Roger Arnold. Polisin şüphe duyduğu ilk kişi 48 yaşındaki bir nakliye görevlisi olan Roger Arnold. Roger'ın şüpheli olmasının sebebi ise adamın bir barda Tylenol cinayetleri hakkında ileri geri konuşması, çarpıcı açıklamalar yapması. Roger'ın söylediklerini de John Stanisha adında bir adam polise iletiyor, ardından Roger polis tarafından sorguya çekiliyor. Yapılan sorgu ve araştırmaların sonucunda ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Roger'ın çalıştığı şirket olan Jewel'da Tylenol cinayetine kurban giden Mary Rayner'ın babası da çalışıyor. Ancak polis, adam ve Roger arasında sağlam bir bağlantı kuramıyor. Ayrıca Mary'nin Tylenol'ü aldığı mağaza, Roger'ın eşinin psikiyatri kliniğinin hemen arkasında bulunuyor. Polis, daha detaylı araştırma için Roger'ın evine gidiyor ve evde kimyasallar için kullanılan tüpler, beherler ve bir kutu toz ortaya çıkıyor. Toz üzerinde araştırma yapılıyor ve bunun potasyum karbonat olduğu ortaya çıkıyor. Yani siyanür ile bir bağlantısı yok. Polis, Roger'ı yalan dedektörü makinesine sokmak istiyor ancak Roger bunu reddediyor. Polisin de elinde yeterince kanıt olmadığı için Roger'ı buna zorlayamıyorlar. Tüm bu sorgulardan yaklaşık bir yıl sonra Roger, bir bar çıkışında kendisini ispiyonladığı gerekçesiyle John Stanisha'yı silahla 2 el ateş ederek öldürüyor ve 30 yıl hüküm giyiyor. Roger, hiçbir zaman Tylenol katili olduğunu itiraf etmiyor ve iyi hal indirimi alarak 15 yıl sonra hapisten çıkıyor. İkinci şüpheli Theodore Kazansky. Polisin ikinci şüpheli olarak gördüğü isim bugün hala hapishanede yatan ve kendi yaptığı bombalarla 3 kişiyi öldüren, 23 kişiyi de yaralayan Harvard mezunu matematikçi Theodore Kazansky. Daha önce izlemeyenler için Theodore Kazansky'nin şeytani planını anlattığımız, FBI'ın bile çözemediği en şeytani ve esrarengiz vakalar belgeselimize kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Olaya dönecek olursak Kazansky'yi şüpheli hale getiren ilk durum, kendi yaptığı ve bir zarfla insanlara yolladığı bombanın ilk önce Chicago'da yani 7 kurbanın hayatını kaybettiği yerde ortaya çıkması. Resmi olarak kayıtlara geçmeyen ancak yine de Tylenol'ün içerisinde bulunan siyanürden ölen insan J. Adam Mitchell'ı aklınızın bir köşesine yazın. Bu masum adamın öldüğü yer ile ilgili detay polisi harekete geçiriyor. Mitchell, Sheridan, Wyoming'de ölüyor. Burası da Chicago'dan yola çıkıp Kazansky'nin Wyoming'de bulunan kulübesine giden yolun hemen üzerinde bulunuyor. Kazansky'nin daha önce evlerine bomba gönderdiği insanlarla ilgili garip bir takıntısı bulunuyor. Azılı katil teknolojiyi benimsemiş insanları hedef alıyor ve kurbanlarının isim ya da soy isimlerinde genellikle Wood ismi bulunuyor. Ayrıca Kazansky kurbanlarına gönderdiği bomba zarfta bir odun parçası da göndermeyi ihmal etmiyor. Wood ismi ile ilgili en garip detay Johnson & Johnson'ın kurucularından çıkıyor. 3 kurucunun da tam olarak adları şöyle: James Wood Johnson, Edward Wood Johnson, Robert Wood Johnson. Polis ve FBI, Kazansky'nin Tylenol'leri hedef almasının ardındaki sebebin kurucuların isimlerinden kaynaklandığını düşünüyor. Ancak hiçbir zaman yeterli delile ulaşılamıyor. 2009 yılında FBI, gelişmiş teknolojiler ile birlikte tekrar bir tarama yapmak istiyor ve hapishanede yatan Kazansky'den DNA örneği talep ediyor. Kazansky, bu örneğin sadece gönüllü olarak verilebileceğini, bazı istediği şartlar yerine getirilmediği sürece DNA örneği vermeyeceğini belirtiyor. Kazansky
Kazansky istenilen DNA örneği üzerine şu ifadeleri kullanıyor. Yetkililer FBI'ın benden DNA örneği almak için hazırlık yaptığını söyledi. Ama onlara DNA örneğimi gönüllü olarak verip vermeyeceğimi hala bilmiyorlar. DNA örneğimi sadece bir şartla veririm. Mahkeme bana ait olan eşyaları ABD Federal Kolluk Kuvvetleri'ne açık artırma ile vermeyecek. FBI'ın tamamen dürüst olacağına inansam bile DNA örnekleri bazen yanlış çıkabiliyor ve masum insanların uzun süre hüküm giymesine yol açabiliyor. %2-3 oranında suçlu çıksam bile sırf bu yüzden hüküm giymeyeceğimi nereden bilebilirim? 1996 yılında kulübemden aldığımız bazı eşyalar daha önce siyanür kullanmadığımı kanıtlayabilir. Bu yüzden bu eşyaları başka yerlere açık artırma ile satmayın. Kazansky'nin aslında bahsettiği şey tam olarak şuydu. Onun masum olduğunu kanıtlayacak eşyalar Federal Kolluk Kuvvetlerince açık artırma ile satılırsa geriye masum olduğunu kanıtlayacak hiçbir delil kalmayacak ve DNA örneklerinde %3'lük bile bir uyuşma olursa Kazansky işlemediği bir suç yüzünden hüküm giyecekti. FBI bu teklifi reddetti ve Kazansky'nin kulübesinden alınan eşyalar açık artırma ile satıldı. Kazansky de DNA örneği vermeyi reddederek Tylenol cinayeti ile arasında herhangi bir bağ kurulmasını engelledi. Üçüncü ve baş şüpheli James Lewis. James Lewis, cinayetler gerçekleşmeden hemen önce Johnson & Johnson'a yazdığı bir mektup yüzünden baş şüpheli olarak görülüyor. Dilerseniz o mektubun detaylarına daha yakından bakalım. Baylar, gördüğünüz üzere kapsüllerin içerisinde siyanür yerleştirip bunları raflara dizmek hiç de zor bir şey değil. Olayın en güzel yanı ise jelatin içine gizlenmiş bu siyanürü alan insanlar çok kısa bir sürede hallolmuş oluyor. Bu da sizin önlem almanıza fırsat yaratmıyor. Eğer kapsüllerin nasıl bir zarara yol açtığını umursamıyorsanız bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdiye kadar bu kapsülleri değiştirmek için $50'dan az bir para harcadım ve her bir kutuyu değiştirmek sadece 10 dakikamı alıyor. Eğer cinayetleri durdurmak istiyorsanız aşağıda verdiğim banka hesabına $1 milyon yatırmanız gerekiyor. FBI bu mektubu inceliyor ve zarfın üzerinde bulunan parmak izinin New York'ta yaşayan James Lewis'e ait olduğu ortaya çıkıyor. Tutuklama emri çıktıktan birkaç gün sonra Lewis bir kütüphanede yakalanıyor. Mektupta yer verilen banka hesabının Lewis'e ait olmadığı çıkınca daha detaylı bir araştırma yapılmaya başlanıyor. Banka hesabının Frederick Miller adında bir adama ait olduğu ve adamın Lewis'in eşini yaklaşık $500 karşılığında dolandırdığı ortaya çıkıyor. İddialara göre Lewis, Miller'ın dolandırıcılığını ortaya çıkarmak ve FBI'nin ilgisini çekmek için gerçek olmayan bir hikaye uydurmuş. Lewis'in geçmişi inceleniyor, daha önce 19 yaşındayken annesini baltayla kovaladığı, Vietnam Savaşı'na katılmamak için deli taklidi yaptığı, bir adamı öldürdüğü ve karısıyla kimlik değiştirerek Chicago'ya kaçtığı öğreniliyor. Polis artık tamam biz Tylenol katilini bulduk derken bambaşka bir detay daha ortaya çıkıyor. Lewis ve karısına ait tren biletini ele geçiren polis, Tylenol cinayetleri işlenmeden bir hafta önce ikilinin New York'a gittiğini tespit ediyor. Polis bir haftada kapsüllerin içine siyanür koymanın mümkün olmayacağını, bu süre zarfında siyanürün kapsülü ve hatta kutuyu eritebileceğini açıklıyor ve Lewis için yeni bir teori ortaya konuyor. Teoriye göre Lewis ilk önce trenle New York'a gidiyor. Ardından sahte bir kimlikte uçağa atlayıp Chicago'ya geliyor. Araba kiralıyor ve kapsüllerin içine siyanür dolduruyor. Bütün kutuları farklı mağazalara dağıttıktan sonra yine aynı yöntemle New York'a geri dönüyor. Ne polisin teorisi ne de elde edilen kanıtlar Lewis'i tutuklamaya yetmiyor. Ancak Lewis daha sonra adam gasp etmekten 13 yıl hapis cezası yiyor. Hiçbir zaman Tylenol cinayetleri ile ilişkilendirilmeyen Lewis, hapisten çıktıktan sonra Zehir, Doktorların İkilemi adlı bir kitap çıkarıyor. Kitapla birlikte tekrar okların hedefi olan Lewis, kitabın hiçbir şekilde Tylenol ile bağlantılı olmadığını, anlattığı zehirlenme hikayelerinin tamamen hayal ürünü olduğunu belirtiyor. Tylenol cinayetinin katili hiçbir zaman bulunamıyor. Ne kadar delil elde edilirse edilsin, değil katil, cinayetin ardındaki motif bile açığa çıkarılamıyor. Açıkçası ben katilin daha önce anlattığım şüphelilerden birisi olmadığını,
Bunu yapan kişinin Johnson & Johnson ismini karalamak isteyen birisi olduğunu düşünüyorum. Katilin amacı sadece en çok kullanılan hapları değiştirip insanları hedef almak olsaydı, o zamanlar ve şimdi bile Amerika'da en sık kullanılan Pfizer şirketine ait Advil hapları hedef alabilirdi. Ancak katil özenle sadece Johnson & Johnson markasına ait kapsülleri tercih ediyor. Bu da insanın aklına bazı şüpheler getiriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce anlattığım şüphelilerden biri mi bu cinayetleri işledi? Ya da bu cinayeti işleyen başka biri miydi? Herhangi bir teoriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tüm yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Unutmadan şunu da söylemeliyim ki Johnson & Johnson şirketinin durumu ele alışı Harvard Business School'da ve başka yerlerde kriz yönetimi için bir öğretim vaka çalışması olarak kullanıldı. O dönemde şirketin CEO'su olan James Burke, krizi yönetme tarzı nedeniyle Fortune dergisi tarafından 2003 yılında tarihin en iyi CEO'larından biri olarak kabul edildi. Şirket ilk 2 ölümün olduğu öğleden sonra tüm ürün reklamlarını durdurdu. Hastanelere, muayenehanelere ve diğer paydaşlara 450 bin mesaj gönderdi ve müşteriler için ücretsiz yardım hatları kurdu. Hükümet yetkilileri bunu yapmanın aşırı olduğuna inansa da şirket 100 milyon doları aşan bir maliyetle tüm ürünleri gönüllü olarak mağaza raflarından kaldırdı ve bu da onu ülke çapındaki ilk geri çağırmalardan biri haline getirdi. Johnson & Johnson, toksinin mağaza raflarından bulaştığına dair kanıtlara rağmen suçu başkasına atmaya çalışmadı. Sonuç olarak Burke, samimiyetinden dolayı beğeni topladı. İşletme, kurcalamaya dayanıklı ambalaj oluşturmada lider haline geldi ve Burke, işin gecikmesinden dolayı pişmanlık duyduğunu açık yüreklilikle kabul etti. Tylenol bir yıldan kısa bir süre içinde pazar payını ve satış liderliğini yeniden kazandı ve tüketici güveninde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel sever ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta dünyanın en korkunç terk edilmiş hastanelerinin ardındaki gerçekleri anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.